Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Şerife Yılmaz. Sizlerle cinlerle olan tanışmam ve manevi uyanışım, astral seyahat ile ilgili üçüncü gözümün açılması ile gördüğüm vizyonlar ve cinler alemi ve fal hakkındaki deneyimlerimi paylaşmak istedim. Biraz da heyecanlıyım. Ondan dolayı daha önceden not almıştım. Bu notlardan da olur ki kaçırmayayım diye bazı şeyleri, anlatacağım şeyleri unutmayayım diye not aldım. Eğer bu konulara ilginiz varsa, sorularınız varsa yorumdan sonra yahut Gmail adresimi yayınlayacağım. Bana atabilirsiniz arkadaşlar. Bana ulaşabilirsiniz. Bana ulaşıp sorularınızı sorabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplayacağım. Yaşadığım deneyimleri ve insanlara anlatamadığım, insanlardan çekindiğim deneyimlerimi anlatacağım size. Bunları dile getirmekten insanlardan çok çekindim. Bana olan tepkilerinden korktuğum için. İnsanlara anlatamadığım şeyi sizlerle paylaşacağım ve sizin de yaşadığınız şeyler varsa benimle paylaşabilirsiniz ve kendimi yalnız hissetmeyeceğim. Çünkü insanların tepkisinden çekindiğim için ben yalnız olmadığımı düşünüyorum. Bu şeyleri birçok insanın yaşadığını düşünüyorum. Altıncı hissim ve çok kuvvetli olduğunu, üçüncü gözümün de 40 yaşından sonra diyeyim, daha önceden de altıncı hissim vardı, çıkan haberci rüyalarım vardı ama üçüncü gözümün de 40 yaşından sonra açıldığını haberci rüyalar görerek bunları fark ettim arkadaşlar. Diyeceksiniz ki bunlar nasıl başladı? Adım Şerife ayrıca arkadaşlar. Bunlar nasıl başladı? Ben çocukken 11-12 yaşlarımdaydım. Bir yere misafirliğe gitmiştik, başka bir şehire. Bu şehirde yaşadığım kötü bir şeyler yaşadım yani. Ne oldu derseniz bir duş almıştım işte İzmir'de, çok sıcak bir gündü. Banyoya girdim. Duş aldım, çıktım. Çok aşırı sıcaktı. Bu ev nasıldı diyeceksiniz. Bu ev giriş katta arkadaşlar. Bu evin mutfağı apartman boşluğuna bakıyordu. Apartman boşluğu karanlık bir alandı. Apartmanın hani bütün pencereleri, mutfak pencereleri o alana bakıyordu. Ortak alandı. Oraya bakan bir alanı vardı. Oradan çok büyük enerji aldığımı hissediyordum. 11-12 yaşlarımdaydım. Banyonun penceresi oraya bakıyordu. Duş alıp çıktım. Sonra hayatta her şey böyle sanki bir şey de olmadı yani. Bir şey yaşamadım. Ama oradan, o banyodan sonra ılık bir duş alıp çıktım. Her şey gerçekliğini yitirdi sanki böyle. Sanki bir buzlu bir camdan dünyayı seyreder gibiyim. Sanki böyle bir şeyler gerçekliğini yitirdi. Böyle bulunduğum anda bakıyorum mesela, eşyaları alıp inceliyorum. Ben burada mıyım? Bir şeyler gerçekliğini yitirdi. Ben de etrafıma bakıyorum şaşkın şaşkın. 11-12 yaşlarındayım. Hatırladığım kadarıyla 12 yaşındaydım, evet. 2'ye gidiyordum, ilkokul 2'ye gidiyordum o zaman. Misafirdik yani o evde. Kötü bir şey de olmadı ama ondan sonra hayatta bir şeyler gerçekliğini yitirdi bende. Hatta anneme anlattım. Anne dedim, ne oldu dedi. Ben kendimi çok kötü hissediyorum dedim. Sanki böyle her şey gerçekliğini yitirdi. Ben hayata, aleme böyle sanki bir puslu camdan bakar gibi bakıyorum. Yaşadığımı hissedemiyorum, anı yaşayamıyorum dedim. Kendimi sanki böyle bir yabancı gibiydim her şeye. Sanki gitmem gereken, olmam gereken başka bir yer vardı. Orada daha gerçekçiydi her şey. Bunu hissettim. Ondan sonra ne oldu diyeceksiniz. Ondan sonra yaşadığım deneyimlerde evlendim arkadaşlar. 14-15 yaşlarında evlendim, oğlum oldu. Oğlum olduktan sonra annem zaten ölmüştü. Annemi kaybettim. Hiç kimsemiz yoktu zaten. Annemle ben kalıyorduk. Tek çocuğum. Ben evlatlığım hem de ayrıca. Babam bacısına vermiş. Beni halamla eniştem büyüttüler. Onları da kaybettim. Ben bir senenin içinde hepsini kaybettim. 2 annemi ve bir babamı kaybettim. Daha önce de buraya gelince babamı kaybetmiştim. Üvey babamı, eniştemi yani. Ama çok iyi insanlardı. Üvey baba demeye de utanıyorum. Yani çünkü onların birçok bende şeyi var yani, hatırı var.
Kendi annem babamı ben anne baba olarak görmedim. Ben onların elinde büyüdüm. Vefa denen bir şey var bizde yani. Mutlaka ki nereye gidersem gideyim yine onların evindeyim ben. Onlara bir vefa borcum var yani. İster istemez farklı hissetmiyorum. Yani evlatlık olmama rağmen onlara annem babam gibi hissediyorum. Asıl kendi öz anne babama kendimi yabancı hissediyorum. Kardeşlerime kendimi yabancı hissediyorum. Ne oldu diyeceksiniz. Sonrasında benim oğlum oldu arkadaşlar. Bu oğlum olduktan sonra 11 aylıktı, oğlum öldü. Çocuğum öldükten sonra çok üzüntü yaşadım. Ben namaz kılan bir insandım. Çocukken 13 yaşında ben namaza başladım. 12-13 yaşında. Dindar bir çocuktum. Oğlum oldu, öldü. Oğlumun ölümüne çok üzüldüm. 11 aylık bebeğim kucağımda öldü. Son nefesini verdi. Tam kucağıma aldım. Kucağımda hık dedi kaldı. Çok acı bir travmaydı benim için. Hayatımın dönüm noktasıydı. Nasıl diyeceksiniz? Ondan sonra hayatım başladı. Metafizik alemle tanışmam. Cinlerin musallatı. Enerjimin düşmesi. Enerji nasıl düştü diyeceksiniz Şerife. Bu çocuğun ölümünden sonra çok kötü şeyler yaşadım. Çok üzüldüm. Çok ağladım. Kendimi çok savunmasız hissettim böyle. Metafizik saldırıları olsun. Enerjim düştüğü için buna bir zemin hazırladı yani oğlumun ölümü. Bir gün oğlum öldü işte. Eşyalarını falan kaldıramadık. Birilerine veremedik. O, evimizin bir odasına onun eşyalarını, beşiğini koyduk. Elbiselerini falan hep katlayıp koyduk raflarla. Sadece bir bölmesini perdeyle kapattık. Onun eşyaları vardı. Beşiği duruyordu, yorganı, yatağı. Ben üzerindeki elbisesini bile senelerce daha yeni yani düşünün birkaç sene oldu. 43 yaşındayım. Yani 15 yaşındaydım. Düşünün 15-16 yaşında küçücük bir anneydim. Elbiselerini bile kaldırmamıştım. Bundan dolayı da bir gece uyandım. Beni çağırdılar. Onun sesini duydum arkadaşlar. Uykuyla uyanıklık arasında onun sesini duydum. Yatağımdan kalktım, beşiğine doğru yürüdüm. Beşiğin içinde bir bebek vardı. Cinlerle tanışmam böyle oldu arkadaşlar. Bir bebek vardı ve bebek o olduğunu söylüyordu, hissediyordum. Sanki bir telepatik konuşma gibi. Onun olmadığını ben anladım. Sinsi bir gülüş, o bebekte bir sinsi bir gülüş vardı. Zaten bunları görünce kafir cinlerde sinsi bir gülüş hissedersiniz yani. Onların olduğunu hissedersiniz. İçinize bir korku salarlar böyle arkadaşlar. Gözlerine bakmak istemezsiniz. Ama Müslüman cinleri demiyorum yani. Onları kastetmiyorum. Onlarla da karşılaştım. Onu da anlatacağım. Sonra ne oldu diyeceksiniz. Bebeğin yüzüne besmele çekip o anda nasıl onu düşünebildim bilmiyorum. Sanki bir telepatikti. O anda nasıl gerçekleşti. Onu nasıl düşündüm bilmiyorum. Besmele çekip yüzüne üfledim. Besmele çektim, yüzüne üfledim. Orada bebek çürüdü. Orada bebek çürüdü. Ondan sonra benim bunlarla mücadelem başladı arkadaşlar. Çünkü zayıf düşmüştüm. Enerjiniz düştüğü zaman özellikle kadınlarda doğumdan sonra doğum yaptığım zaman da oldu. İlk aslında doğum yaptığım zaman da bebeği eve getirdik. Uykuyla uyanıklık arasında ben uyandığımı sanıyorum. Komşumuzun çocuğuydu, gelip erkek çocuk benden bebeği istedi. Uyuyordum yani, uykuya dalacaktım. Bebeğe ver de bir öpeyim dedi bana ismimle hitap ederek. Çocuk sürekli bizde kalıyorlardı ben yalnız olduğum için. Eşim çalışmalarda oluyordu. Ben yalnızdım, komşumuzun çocukları gelip kalıyordu. Doğum yapmıştım, çocuğu istedi gece. Baktım olmadığını anladım, çocuğu vermedim. Başıma gelmişti yani. Hani düşünün ki Kur'an-ı Kerim oldu, ev, odada 2-3 kişiyiz yani. Çocuğu istedi benden, çocuğu vermedim. Bundan sonra ne oldu diyeceksiniz. Çocuk öldükten sonra çok üzüldüm. Üzüntülerim bitmedi. Kulağıma hep sesi geliyordu. Dışarı çıkıyordum, sesi geliyordu. İçeri koşuyordum. Hep onu hissediyordum. Sonra bir gece yine uykuyla uyanıklık arasındaydı. Üzerime ağırlık çöktü. Üzerime ağırlık çöktü, yüzüme. O ateşi hissettim arkadaşlar. Sanki yüzüme biri böyle eğilmişti. Yüz ifademden de anlayacaksınız. Anlatırken böyle içim titriyor. Yüzüme biri eğildi.
ateş saçıyordu böyle. Sanki böyle aramızda 5-10 santim anca var. O sıcaklığı hissettim. Beni boğdular. Beni boğdu, beni öldürüyordu. Ayetel Kürsü'yü düşündüm. Zaten o arada diliniz dönmüyor. Vücudunuz uyku felci geçiriyorsunuz. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Kilitlenmiş bir halde oluyorsunuz. Ayetel Kürsü'yü düşündüm. Çok zorlandım. Az daha öldürüyordu beni ilk olduğu zaman. Yani tamam, uykuyla uyanıklık arasında sadece gördüm o zaman. Çocuğum geldiği zaman gördüm ama bana bir şey yapmadıydı. İlk orada beni boğdu. Bana musallat olduklarını hissettim. Sonra ne oldu diyeceksiniz. Temas da oluyor arkadaşlar. Bunu da yaşayanlar vardır. Tecavüz yaşayanlar vardır cinlerle. Çocukları olanlar da duydum ben. Yani öyle bir şey yok da duydum yani. Dinlediklerimde de vardır bunları yaşayanlar yani. Sonra ben bunları mesela ben uyurken yanıma gelip bir cüce olarak gördüm. Bir cüceydi, yanıma geldi. Benimle konuştu. Yanıma uzanmak istedi. O zaman yine yalnızdım. Çocuğum ölmüştü, yalnızdım. Sürekli düşünceli, sürekli üzgün. Hani bir çocuksun yani, daha çocuğun olmuş ama çocuksun, yaşın çok küçük ve yalnızsın. Ailen yok, annen baban yok. Candan ciğerden seni sevecek hiç kimse yok. Çok üzgünsün. Yasını paylaşacağın biri bile yok. Yani yaslı anında insanların, özellikle kadınların çok hassaslar çünkü. Doğumdan sonra çocuk, kesinlikle bu kadınları yalnız bırakmayın. Lohusa bayanları Kur'an-ı Kerim bulundurun. Çünkü insan metafizik olarak enerjisi düşük olduğu zaman bunlara musallat oluyor arkadaşlar. Bunları siz faydalanın diye anlatıyorum. Bunu nasıl yeneceksiniz? Bunu ayetel kürsüleri diliniz dönmeyecek ama düşüneceksiniz ve siz onların kalbine korku salacaksınız arkadaşlar. Ne diyeceksiniz? Benim senden korkum yok. Ben senden korkmuyorum. Ayetel Kürsü'yü düşüneceksiniz. Hiç mücadele etmeyeceksiniz zaten. Hani böyle üstüne ağırlık çöktü. Mücadele ettiğiniz zaman onlar kendini daha güçlü sanıyor. Sizi yıldırmak istiyorlar. Sonrasında ben ancak bu şekilde yendim. Sonra ne oldu? Ben bunu tamamen de yendim arkadaşlar. Ben onların geldiğini, elime bir titreme geldiği zaman o enerjiyi elimde hissediyorum. Sanki böyle elime bir enerji yaklaşıyor. Onu hissediyorum, kendimi uyandırıyorum arkadaşlar. Yaklaştıklarını hissediyorum, bunu başardım. Eğer böyle ağırlık yaşayanlar varsa, karabasan yaşayanlar varsa bunu hissettikleri zaman uyanın, kendinizi uyandırmaya çalışın. Bunu ancak ben bu şekilde yendim, onlardan korkmuyorum dedim, sizden korkmuyorum, sizden korkmuyorum, üstüme ağırlık çöküyordu. Ayetel Kürsü'yü düşünüyordum, kalkıp gidiyordu. Hiçbir zarar veremiyordu. Çünkü surelerin de Ayetel Kürsü'nün özellikle bir koruma ayeti olduğunu biliyorsunuz. Koruma sureleri, Nas, Felak sureleri. Bunlar çok koruyan sureler bunlar yani. Çok değerli sureler. Bunları öğrenin arkadaşlar. Ayetel Kürsi, Nas ve Felak. Bunları okuyordum, çekip gidiyordu. Ancak bu şekilde. Sonra ne oldu diyeceksiniz. Daha da ilerlemiş şeyleri gördüm arkadaşlar. Müslüman cinleri gördüm. Bunların içinde Müslüman cinler var. Çeşitli şekilleri var. Direkt şekilleriyle gördüm. Bu çocuğumun ölümünden sonra benim 2 çocuğum daha oldu arkadaşlar. Bunlar bir kızım, bir oğlum oldu. Bu oğluma hamileyken arkadaşlar 7 aylık hamileydim. Bir gece sabah namazına kalktım. Anlatacağım çok şey var. Sadece cinler değil. Bunları sizlerle paylaşmam lazım. Yalnız değilsiniz. Yaşadığınız birçok şeyi eminim. Benim yaşadığımı siz de yaşıyorsunuz. Belki dile getiremiyorsunuz. Bunları anlatınca insanlar birçok yerde ben anlattım. Abla daha çok anlattı. Daha ilerlemiş şeyler gördüm. Bir gece sabah namazına kalktım, namazı kıldım, yarım saat, 1 saat Kur'an-ı Kerim okuyordum. Yusuf suresindeyim arkadaşlar. Yusuf suresini okudum. Bayağı bir okudum yani, mealiyle de okudum. O zaman da kaç yaşındaydım? 19 yaşındayım. 7-8 aylık hamileydim işte, tam hatırlamıyorum. Kalktım, duamı ettim, okudum. Yattım, dedim ki biraz uyuyayım. Yusuf suresini okuduktan sonra rüyama biri girdi, bir yaşlı adam, bir yaşlı kadın. Bunlar dışarıda oturuyorlar, çömelmişler. Ben de dışarıdayım, karanlık. Gökyüzünden bir böyle renkli bir top indi arkadaşlar. Döne 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 indi.
Bana dediler ki bunlarla direkt sohbet etmiyorum ama telepatik bir sohbet. Benim gördüğümü siz de gördünüz mü dedim. Kafa salladılar. Bana dediler ki gördük dediler. Böyle şok oldum. Bir uzay gemisiydi o yani. Döne 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 indi. Bana dediler ki senin bir oğlun olacak. Bunlar söyledi, yaşlı adamla yaşlı kadın, haberci rüyalar diyorlar bunlara. Uykuya dalarken gördüm, tam da rüya değil bunlar yani. Senin bir oğlun olacak dedim. Oğlunun adı Yusuf İshak olacak dediler. Oğlunun adı Yusuf İshak olacak dediler. Çok şaşırdım. Oğlum oldu, evet. Oğlum çok zeki. Bayağı bir kafa çalışıyor. Yani ondan sonra ne oldu diyeceksiniz. Ondan sonra da bir kızım oldu arkadaşlar. Bu çocuklarıma da musallat yaşadım. Çocuklar olduktan sonra yaşadığım şeyleri size anlatacağım. Evet arkadaşlar, bu çocuklarım olduktan sonra bir gece namazını kıldım arkadaşlar. Yatsı namazını kıldım, duamı ettim. Yattım. Eşim bu odadaydı arkadaşlar. Biz çocuklarla diğer odadaydık. Uyudum, onların yanında uyudum. Büyük bir yatağımız vardı, üçümüz bir uyuduk. Çocuklarım yanımdaydı. Çok huzurluydum ve yorgundum. Çocuklar yormuştu beni bayağı. O gece yine üstüme ağırlık çöktü. Karabasan yaşadım arkadaşlar. Bu gördüğüm çok tehlikeli bir şeydi. Rüya gibiydi, uykuyla uyanıklık arasında çok yine tehlikeliydi. Beni öldüreceklerdi neredeyse. Çocuklarımı öldürmek istiyorlardı. Çarşaflı bir kadın olarak gördüm. Çarşaflı bir kadın, siyah bir at, bir aslan şeklinde gördüm. Siyah bir aslan, sanki böyle bir plastik gibi, lastik gibiydi. Simsiyah bir aslan düşünün. Yarasa gördüm arkadaşlar. Kapıdan çıkamıyordum. Seni burada öldüreceğiz, çocuklarını da öldüreceğiz dediler. Çocuklarımı öldürmemi istiyorlardı. Çocukların ölsün. Sanki beni çocuklardan kıskanıyordu bunlar. Hani çocuklarım var, çocuklara ayrı bir düşmanlıkları vardı. O yüzden çocuklarınızı Ayet-el Kürsülerle Nas Felak okuyun yattıkları zaman. Çok savunmasız, hepimiz savunmasız uykuda. Uykuda Allah'a emanetiz arkadaşlar. Uykuda her şey gelebilir başımıza. Bunlar sadece böyle insanlardan değil, görünmeyen varlıklardan da korkun. Tabii insanlardan da korkun. Çünkü insanlara da bunlar hükmedebiliyorlar. Beyinlerine vesvese vererek. Tehlikeli insanlar var. Çocuklarını boğan anneler var. Bak ben bunu yaşadım. Geçen televizyonda Afganlı bir kadının çocuğu boğarak öldürdüğünü duydum. Hani vesvese veriyor. Hatta düşün ki uykuyla uyanıklık arasında o kadın çocuğunu emzirken gelip kolunu sıkıyor. Ölsün diye, nefes alamasın, ölsün diye. Ben bunu çok yaşadım. Kızım vardı, çocuğumu emzirken gelip kolumu sıkıyordu ki çocuk ölsün diye. Oğlum da yine öyle, öldür diyordu. Çocuğumun kafasında eğrilik vardı, bu çocuğu öldür diyordu bana. Kafasında eğrilik var, bu çocuğu öldürmen lazım diyorlardı. Bir musallat gibiydi böyle. İki çocuğuma da sanki böyle bir düşmanlıkları var gibi. Çocukların ölmesini istiyorlardı ve ben mücadele ettim arkadaşlar. Uykuyla uyanıklık arasında düşün ki senin kolumu sıkıyor çocuk yanımda. Çocuk kolumda yatıyor, kolumu sıkıyordu. Çok kötü şeylerdi. O gün sabaha kadar ben dışarı çıkmak istedim. Uykunun arasında seni burada öldüreceğiz dediler. Kapıya çıkmak istiyorum. Uykuyla uyanıklık arasında tabii. Mücadele ediyorum uyanmaya. Kapıya duvar örüyorlar. Tuğla örmüşler kapıya. Yani çıkamıyorum. Tam kapıya çıkacağım, böyle kapıdan kaçmak istiyorum. Kapının önüne yarasa gibi böyle kapıya asılmış. Kapının önünde çarşaflı bir kadın, resmen yarasa gibiydi böyle. Çıkamıyorum kapıdan. Çok kötü bir rüyaydı. Ben saat 4.30'tu arkadaşlar, sabah ezanları okunuyordu. Sabah ezanında zaten bunlar mühürleniyorlar. Buna emin olabilirsiniz. İşleri bitiyor yani. Hoca Allahu Ekber dedim ama bunların işi bitiyor. Çok güvenli bir ortam oluyor. Geceleri fazla oturmayın. Ben bunları tecrübelerimden, yaşadığım şeylerden anlatıyorum. Bu herkesin bileceği şeyler değil. Bu Allah vergisi bir şey ya.
Yani bunlar sanki senden telepatik olarak konuşuyorlar. Herkese de has bir şey değil. Öğrensen de olacak bir şey değil. Ben bunları isteyerek başıma gelmedi yani. Yaşamadım. Bunlarla iletişim isteyerek olmadı. Bunun da kaderle bir alakası var. Sen algını hassas yaratıyor. Allah, ben mesela gittiğim evlerde ben onları hissediyorum. Uykuya dalsam o evde gelip bana sayılarını söylüyorlar arkadaşlar. Biz 3 kişiyiz diyor bana. Geliyor. Bundan önce başka bir evdeydim. Dedim ki acaba bu ev bayağı bir boş kalmış bir evdi. Bunu da anlatacağım size. Gelip bana dediler ki biz bu evde 11 kişiyiz dediler. Sen bu evi yalnız mı sanıyorsun dedi. Tehditvari böyle. Hani bölgelerini korur ya. Sizden önce yaratılmış bir varlık. Belki orada 200-300 sene kalmış. Sen oraya gidiyorsun benim evim diye. Sen de kimsin? Yani insan olarak sen de kimsin? Zaten o oradaymış. Yani orayı benimsiyorlar. Orada olmanızı asla istemiyorlar. Boş ve tenha yerlere gitmeyin. Ormanlarda fazla gezmeyin. Bana dediler ki ağaç şeklinde oluyoruz dediler. Bunları da yeni görüyorum arkadaşlar. Dilek birebir anlatıyorlar. Yedikleri ekmeği, nişasta ekmeği yediklerini, pirinç unundan ekmek yaptıklarını, pirinç unundan yaptıklarını söylediler. Yani nişastadan ekmek yapıp onu yiyoruz dediler. Bir şey kek kalıbı gibi onun içine yapmışlar. Bana onu gösterdiler. Bizim ekmeğimiz bu dedi. Biz dedi ormanlarda yaşıyoruz. Ormanlara girince hani ağaç diplerine falan işemesinler. Ormanlarda bukalemun gibi hani nasıl bir hayvan bukalemun renk değiştiriyor ya, bunlar da mesela bu Alien filmi vardı, Predator vardı, uzaylı filmi. Bunlar da şekil değiştiriyor, ağaç şekline giriyorlar. Yani bunların öyle bir şey yoktur yani. Şekil şartlanması diye bir şey yok arkadaşlar. Benim gördüklerim çok tuhaftı. Hele anlatacağım onlar. Onlara da geleceğim. Asıl önemli yerlere geleceğim arkadaşlar. Asıl önemli yerler oralar. Beni de şok eden öyle şeyler yaşadım ki anlatamam. Anlatamam diyorum ama anlatacağım sizlere. Sabaha işte o odadan çıktım ama nasıl çıktığımı biliyorum. Saat 4:30'tu. O odadan çıktım arkadaşlar. Odaya kendimi attım. Eşime kızdım. Dedim ki sen buradasın. Ben orada az daha beni öldürüyorlardı dedim. Geldim ki kahve gibi evimizin içi. Duman altı olmuş. Saat 4:30 oturuyor. Biz diğer odadayız. Pek de iletişimimiz yoktu. Koptuyduk zaten. Temelli koptuk, ayrıldık. Sonra ne oldu diyeceksiniz. Sonra sürekli ben yine karabasanlar yaşıyordum. Onlarla mücadele etmeyi öğrendim. İnsan yalnızken, insan üzüntülüyken, sağlığınız yerinde değilse bunlara açık oluyorsunuz arkadaşlar. O yüzden sağlığınıza dikkat ediyorsunuz. Doğum yapan kadınları asla boş bırakmayın. Kur'an-ı Kerim bulundurun. Bebeklerin yanında. Bebeği bile boş bırakmayın. Hani mesela çocuklar birdenbire ölüyor ya, yeni doğmuş bebeklerde. Bunların ne derdi varsa çocuklara karşı bir düşmanlıkları oluyor arkadaşlar. Yani bilmiyorum, belki atasından gelme, belki bir beddua, belki bir yanlış bir şey yapmış da onun bedelini ödüyor gibi. Çocuklardan da çıkarıyorlar. Bir öfkeleri mutlaka oluyor. Ne yapacağız? Dikkatli yaşayacağız. Tuvalete girerken dikkat edeceğiz. Banyoya girerken dikkat edeceğiz. Orada elinizden geldiği kadar fazla durmayın. Ekmek falan yemeyin. Bulunduğunuz yerlerde ekmek kırıntısı varsa yatarken dikkat edin. Daha çok karabasan olayları ondan da yaşanan, ekmek kırıntısı olan yerlerde geliyorlarmış. Belki de olmuştur. Belki de ben ondan yaşamış da olabilirim arkadaşlar. Çocuktum ya. 15-16 yaşında bir çocuğun annem. Belki de dikkat etmedim de ondan da olabilir. Hani belki aileden gelme bir şey de olabilir. Çünkü ben mekan da değiştirdim. Ben orada da gördüm. Mekan değiştirdim. Başka bir eve gittim. Hissediyorum arkadaşlar. Sonra ne oldu diyeceksiniz. Yani görüyorum. Artık tamamen görüyorum yani. Uykuyla uyanıklık arasında evde gezenleri astralde görüyorum. Astral yaşıyorum evin içinde. Görüyorum yani. Ben uyuduğumu sanıyorum ama evin içinde gezerken ben onları görüyorum. Bu çok kötü bir şey. Üçüncü gözünüzün açılmasını asla istemeyin. Bunu kaldıramazsınız yani. Bu böyle kaldırılacak bir şey değil. Allah o yüzden zaten göz perdesi vermiş. Sakın böyle bir şey talep etmeyin. Bu Allah vergisi bir şey. Tamam, bunu isteyerek dualarla açarız. Belki hayırlı olmaz.
Belki o insanın ruh hali hazırdır, o görse ona bir şey olmaz ama size de olabilir. Belki Allah onu donanımlı yaratmıştır. Bu hani görüyorum diyorlar ya, ben bunları görüyorum, konuşuyorum. Allah ona o özelliği vermiştir, size de vermeyebilir. Bunda ısrar ederseniz bunu kaldıramayabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar sizlerle paylaşmak istedim. Biraz da heyecanlıyım. İlk videom. Hakkınızı helal edin. Biraz heyecanlıyım yani. Bunları sizle paylaşmak istedim. Bu benim ilk videom. Devamı da var arkadaşlar. Bu ilk videomu izlemeniz sizin hayrınıza. Niye derseniz diğer anlatacağım videoları da bununla bağlantılı olacak. Beni takip edin arkadaşlar. Kanalıma abone olun. Sizlere anlatacağım şeyler gerçekten sizi şaşırtacak şeyler. Ben de bunları beklemiyordum, olan şeyler. Haberci rüyalar. Birileri ölmeden onları hissetmem. Evdeki kedim bile ölse onu hissediyorum. Evde Azrail'in gezdiğini, o enerjiyi hissediyorum arkadaşlar. 2 hafta önceden bu sene Eylül ayında tam 11 tane kedimiz öldü. Hayvan severim, ayrıca hayvanları çok seviyorum, dayanamıyorum çocuğum gibi. Çocuklarım büyüdü ama hala böyle bir içimde annelik, şefkat duygusu var. Ben bunları ancak hayvanlarla gidebilirim. Çocukluktan beri hayvan severim. Onları hissettim. Bu hayvanlar öldü, ben onları hissettim. 2 hafta önceden sanki böyle üstüme dağları koydular. Ruhumda ağırlık, dedim ki bir şey olacak. Bekledim yani, böyle eli kulağımda, Allah'ım ne olur kötü bir şey olmasın dedim yani. Sevdiğim birilerine bir şeyler olmasın. Ne olduğunu da bilmiyorsunuz yani ama bir kara bulut oluyor ve kendinizi çok rahatsız hissediyorsunuz. Korkuyorsunuz, acaba ne duyacağım? Bir panik atak yaşıyorsunuz yani. Bunu bilmek çok kötü ya. Hani bir akrabamın çocuğunu, bir gün oturuyorum arkadaşlar, aynen böyle buradayım. Kanepemiz buradaydı, oturuyorum, birdenbire sanki bir vesvese geldi. Dediler ki şunun çocuğuna bir şey olacak. Konuşuyor yani benimle. Bana bir haber getiriyor. Dedim ki ne olacak? Onun çocuğuna bir şey olacak dedi. Çok kötü bir şey olacak dediler. Bir gün sonra beni aradılar. Çocuk düşmüş kaykaydan, beyin kanaması geçirmiş. Şok oldum. Benim hiç o çocuk, o kadını düşünmüyordum, akrabam. Çocuğunu düşünmüyordum. Hani gelip sana pat diye haber de verebiliyorlar. Hissedebiliyorum. Bu iyi bir şey mi? Bu kötü bir şey ya. Bunları bilmek hiç insanın hoşuna gitmiyor. Bunları görmek hiç hoşuna gitmiyor. O yüzden 3. gözüm açılsın da şunu göreyim de şunu yapayım da. Bu sizin isteğinizle olacak şeyler değil. Siz buna ısrar ederseniz kötü şeylere uğrarsınız. Bunların nasıl olduğunu bilmiyorsunuz. Gücünü bilmiyorsunuz. Yapabileceklerini bilmiyor. Mahlukatın en şereflisi insan ama hani çok da yetenekliler. Çok da yetenekliler. Beni namaza kaldırıyorlardı Müslümanları. Hani düşünün ki gelip başında dikilir, kalk namaz kıl diyor. Seni uyandırıyor. Senin nasıl insan kardeşin, nasılsa Müslüman kardeşin, onlar da öyle. Şekillerini anlatacağım bir dahaki videomda arkadaşlar. O evde yaşadıklarımı anlatacağım. Siz de benimle paylaşabilirsiniz. Yaşadığınız şeyleri, size tavsiyelerde bulunabilirim, açıklama yapabilirim. İsminizi vermeden bunları anlatabilirim arkadaşlar. Eğer istemezseniz, yalnız değilsiniz. Bunları yaşayan ve insanlara anlatamayan birçok insan var. Kendini deli gibi gören, hastaneye git diyorlar, kafayı yemişsin diyorlar. Gülüyorlar. Bu işleri bırak diyorlar. Sanki siz istiyormuşsunuz da bunları isteyerek görüyormuşsunuz gibi, bir şeyleri isteyerek hissediyormuşsunuz gibi alay ediyorlar. Bunlar çok kötü bir şey. Hem yaşadığınız olayla içinizde bir mücadele ediyorsunuz, bir de o insanlarla mücadele ediyorsunuz. Hani düşün ki anlatamıyorsun ya. Bir içinde çok kıpır kıpır olan bir şey var. Bunu anlatman lazım, birilerine danışman lazım ama öyle şeyler söylüyorlar ki sen içine kaçıyorsun. Paylaşmak istemiyorsun yani bunu. Çünkü insanların tepkisinden korkuyorsun. Belki de paylaşman lazım. Belki de onları da uyandırman lazım. Bu bir uyanış yani. Bak çocuksun. Bir banyoda bir şey hissediyorsun. Banyo yapıp çıkıyorsun. Kendini birdenbire sanki başka bir gezegende gibi hissediyorsun. Her şeye yabancısın.
Ne oldu diyorsun yani, bana ne oldu? Bak şu anda buradayım, ben yine onu burada gibi hissetmiyorum kendimi. Anı yaşayamıyorum. Bunun neden olduğunu bilmiyorum. Ama ben ondan beri bir uyanıştayım. Bence bu bir uyanıştı. Allahu Teala bana dedi ki Şerife, dünyaya kendini çok kaptırma. Belki de olayın içinde gibi anı yaşasam belki daha farklı şeyler olurdu. O farkındalığı, yaşadığım hevesi, sevinci, üzüntüyü hissediyorum ama sevinci hissedemiyorum. Şu an buradayım. Eşyama bakıyorum, kalemi tutuyorum, bakıyorum. Defterime bakıyorum bak. Sanki gözümün gördüğünün dışında başka bir şey var. Yani başka bir gerçeklik var. Başka bir gerçeklik var ve ben o gerçekliği görmek istiyorum. Bu aralarda arkadaşlar ne görüyorum biliyor musunuz? Böyle önümden vizyonlar geçiyor. Başka bir arkadaşlarım var, dostlarım var, başka bir hayatım var. Tam uykuya dalarken konuşuyorum, sohbet ediyorum ya insanlar. Başka bir hayatım var. Ben bunları nereden tanıyorum diyorum. Bir an sanki bu hayatım aklıma geliyor. Ben bunları nereden tanıyorum? Bunlar kim? Niye bu kadar samimiyim bu insanlarla? Tuhaf şeyler yaşıyorum. Eminim ki bu anlattıklarımı siz de dinleyip bana açıklamalar getireceksiniz. Belki benim yaşadıklarımı siz bana açıklayacaksınız. Bunlara da ihtiyacım var. Anlaşılmaya ihtiyacım var. Yalnız değilim. Aklım yerinde. Şu anda ben 32 yaşından sonra ortaokul, lise, üniversiteye başladım. Şu anda Açık Öğretim Fakültesi Türk Dili Edebiyatı bölümünde okuyorum arkadaşlar. Okumaya çalışıyorum. Derslerim çok zor. Sınavlarım çok yakın. Aklım yerinde yani. Buna şüphe etmeyin. Onun için açıkladım bunu. Kendimle de gurur duyuyorum. Başarılarımla gurur duyuyorum. Kendimi seviyorum ya. Kendimi seviyorum. Birilerinin beni eleştirmesi beni asla yıkmayacak. Bunu da biliyorum. Deli diyecekler, kafayı yiyecek, yemiş diyecekler, cinlenmiş diyecekler, birçok şey söyleyecekler. Uyduruyor diyecekler, dikkat çekmek diyecekler, desinler. Ben yalnız olmadığımı düşünüyorum. Yorumlarınızla bana destek olmanızı istiyorum. Yaşadığınız olayları bana anlatmanızı, Gmail adresi yazacağım arkadaşlar. Benimle paylaşmanızı istiyorum. Desteğinize ihtiyacım var. Hayvan severim. Kanalıma abone olun. Beğeni ve yorum yapın arkadaşlar. Bana destek olursanız çok sevinirim. Bu aralarda peş peşe bir sürü kedim öldü. Biraz üzgünüm. Mide rahatsızlığı geçirdim. Endoskopi yaptırdım ve mide ağrısı yaşıyorum. Çok hastayım. Sağlığımla mücadele ediyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hakkınızı helal edin. Görüşmek üzere. Beni takip edin.